Önce size Kayaköy'ün dağlarından merhaba diyorum. Mevsim Manisa laleleri ve nergis çiçeklerinin mevsimi. Görmüş olduğunuz gibi çevrede de bir sürü Manisa lalesi var. Bugün size İtalyanların dünyaca meşhur tiramisu tatlısının reçetesini paylaşacağım. Videonun sonunda da tarihini anlatacağım. Hadi şimdi başlayalım. Size tiramisu yapmak için gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum. 250 gram Savoyardi, Türkiye'deki adıyla kedi dili. Bunu süpermarketlerde paket halinde bulabilirsiniz. İsterseniz evde kendiniz de yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ben size bunun yapılışında videoda anlatacağım. 90 gram beyaz toz şeker, kakao, göz kararı. Niye göz kararı? Tiramisu yeme aşamasına gelince üzerine serpiyorsunuz. Bu nedenden dolayı göz kararı diyorum. 4 yumurta, 500 gram mascarpone. Mascarpone yapılışı öncesinde anlatmıştım. Bunun linkini size aşağıda atıyorum. Ve espresso. Espresso Savoyardileri ıslatmak için kullanılıyor. Ben espresso için moka podunu tercih ediyorum. Sizin iş yerinizde ya da evinizde espresso makinesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Espresso'da ben çift kavrulmuş Kolombiya'yı tercih ediyorum. Siz de espresso kahvesini istediğiniz marka ve yerden alabilirsiniz. Tiramisu yapmak için 6 espresso fincanı gerekiyor. Bunu espressoyu uzun çekiyorsunuz ve içerisine 3 çay kaşığı şeker koyuyorsunuz. Şimdi yapımına geçelim. Malzemeleri tanıtırken size söylediğim gibi espresso Savoyardileri ıslatmak için kullanılıyor. Espressoyu da daha önce hazırlamamız gerekiyor ki soğumasına zaman tanıyalım. Şimdi ben söylediğim gibi moka podunu kullanıyorum. Bilmeyenler için moka podunun nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Şöyle çeviriyorsunuz. Bu kahveyi koyma haznesi. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Bunun içerisine su konuluyor. Suyu koyuyoruz. Daha sonra kahve haznesini yerleştiriyoruz üzerine. Sonra kahvemizi alıyoruz. Sonra bunu iyice bastırıyorsunuz. Kahvenin sıkışması gerekiyor. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Biraz daha koyabiliriz. Evet. Sonra bunu böyle kapatıyoruz. Espresso moka podunda ne kadar ağır pişerse hem kahve yanmıyor hem de o kadar lezzetli oluyor. Kahvemiz olmaya başladı. Ben şimdi size göstermek amaçlı kapağını açıyorum. Espressomuz hazır. Ocağın altını kapattık. Herkesin evinde espresso fincanı olmayabilir. Ben o yüzden Türk kahvesi fincanı kullanıyorum. Bundan 6 fincan koyacağız bunun içerisine. Espressomuz hazır. Şimdi 3 çay kaşığı şekerimizi de koyup soğumaya bırakacağız. Espressomuz soğurken biz mascarpone kremasını hazırlamaya başlıyoruz. 4 yumurtanın yumurta sarısını ve beyazını birbirinden ayırıyoruz. İlk önce yumurtanın sarısıyla işleme başlıyoruz. Ben mutfak mikseri kullanıyorum. Siz mutfak mikseri ya da el mikseri de kullanabilirsiniz. Şimdi 4 yumurtayı mikserin içerisine döküyoruz.
karıştırmaya başlıyoruz. Yumurtamız kreması bir kıvama gelmeye başlayınca azar azar şeker ekliyoruz. Şeker katılmış yumurta kremamsı hale gelince mascarpone'yi yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. Görüntüdeki gibi iyice yoğunlaşan mascarpone kremasını buzdolabına kaldırıp yumurta beyazını iyice kar haline gelinceye kadar çırpmaya başlıyoruz. İyice çırptığımız yumurta beyazını yavaş yavaş yumurta sarısıyla karıştırdığımız mascarpone kremasını eklemeye başlıyoruz. Alttan üste doğru yapıyorsunuz. Yoksa sulanmaya başlar yumurta beyazı. Biraz daha alıyoruz. Tüm yumurta beyazını yedirdik kremaya. Bakın şöyle oldu. Şimdi bir 10 dakika buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra hazırlık aşamasına geleceğiz. Sıra geldi tiramisu'nun hazırlanmasına. Ben bardak kullanmayı tercih ediyorum. Tercih etmem nedeni de yemesini, saklamasının ve yapılmasının, porsiyonlanmasının kolay olmasından dolayı. İsterseniz siz kapta da yapabilirsiniz. Şimdi önümüze bunu alıyoruz. Çok az bir mascarpone kreması koyuyoruz. Hoş geldin Arı. Kış vakti güzel oluyor. Arıların dolaşması. Her ne kadar kış gibi değilse de hava. Şöyle koyuyoruz. Savoyardileri bardağımızın ölçüsüne göre kesiyoruz. Savoyardiyi çok fazla ıslatmamamız lazım. Çünkü buzdolabında da kalacağı için zaten yumuşayacak. Çok yumuşak savoyardili tiramisu keyifli olmuyor. Şöyle. Bunu da böyle koyuyoruz. Biraz bastırabilirsiniz. Şimdi ikinci katı yapıyoruz. Şöyle sallayalım. Bastırıyoruz şöyle. Yanında dolduruyoruz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kucak dolusu sevgiler.
Şöyle. Son katı da yaptık. Daha sonra bunları ağzını streçleyeceğim. Buzdolabına koyacağım. 4 saat bekleteceğim. 4 saatin sonunda yemek kıvamına geldiği zaman üzerine kakaoyu serpip yiyoruz afiyetle. Tiramisu hazır. Ben kakaosunu serptim. Şimdi gelin hep beraber tadına bakalım. Enfes. Tiramisu'nun tadının anlamını biliyorsunuz değil mi? Tiramisu. Yani beni yukarı çek. Gerçekten tiramisu. Hadi gelin şimdi biraz da tiramisu'nun hikayesi hakkında konuşalım. Tiramisu, Treviso şehrinde doğmuş enfes bir tatlı. Treviso Veneto bölgesinde bulunuyor. Treviso dışında burada ünlü şehirler Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Trieste gibi şehirler var. Biz de burada eşimle beraber 9 sene Verona şehrinde yaşadık. Ondan öncesinde Milano'da yaşadım. British Airways'te çalıştım. Verona Treviso'ya çok yakın bir şehir olduğundan dolayı iş icabı biz birçok kereler Treviso'da bulunduk. Ben tiramisu sever bir kişi olarak da orada tiramisu yeme şansına sahip oldum. Oradaki arkadaşlarımız bize tiramisu'nun hikayesini daha çok bilinmeyen tarafını anlattılar. Buna göre 1800'lü yıllarda Treviso'nun tarihi şehrinde bulunan Randevu'nun patroniçesi tiramisu'yu gelen müşterilerine afrodisyak niyetine ikram ediyormuş. Daha sonrasında bu müsteşem bulunduğundan dolayı hiç dillendirilmemiş. Esas olarak 1972 yılında Le Beccherie restoranın sahibesi Ada Campeol bu reçeteyi, benim size tarifini verdiğim bir reçeteyi ortaya çıkartıyor ve tiramisu Le Beccherie restoranından bütün dünyaya yayılıyor. Normalde orijinali alkolsüz, İtalya'da yalnızca fine dining restoranlarda bunu Grand Marnier ya da Marsala ile yiyebilirsiniz. Ama genelde dediğim gibi çocuklarda yediğinden dolayı tiramisu'yu alkolsüz yapıyorlar. Alkollü kısmının Cipriani tarafından bu Venedik'te bulunan Cipriani'nin New York şubesinde ileriki zamanlarda başladığını söyleniyor. Dünyanın en çok bildiği tiramisu patentli bir tatlı. 1981 yılında Giuseppe Mattioli tarafından patentlenmiş tiramisu. Bir videonun da sonuna geldik. Tünelin ucunda ışık gözüktü. Umarım kısa bir süre sonra korona her yerde, bütün dünyada biter. Ve ben de Le Beccherie restorana giderek size yerinde tiramisu'yu tattırma, daha doğrusu tadım videosu çekme fırsatını elde ederim. Hayat size sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin. Ciao amici.